Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi size çok güzel bir köfte yapacağım. Biraz anne köftesini andıran bir şey. Sadece ben içine ekmek içi koymuyorum. Bu benim biraz yorumum. Hemen hemen aynı aslında. Çok bir farkı yok. İçine normal yani maydanoz koyacağım, soğan koyacağım. Tek farkı ekmek bayat kullanmayacak olmam. Eğer hazırsanız başlayalım. İlk size malzemeleri aslında göstermek istiyorum. Hem bir malzemeleri görün. Bizim kıymamız var. Kıyma aldım. İrlanda'nın kendi ürettiği kıymalardan. %10 yağlı. Köfte yaparken kıymanın biraz daha yağlı olması lazım ama ben çok yağlı tercih etmiyorum. Yani %15'e kadar yağ çıkıyor. Burada her paketten önünde yazıyor ne kadar bir yağ içerdiği. %5'ten başlıyor. %10 ve %15'e kadar çıkıyor. Ben %10'unu tercih ediyorum köfte yaparken. Ve yemekliklerde daha bir %5 de olabilir. Size kalmış yani tamamen sizin tercihiniz. Burada pakette olan bir maydanozumuz var. Soğan ve patates. Bunda patates kızartması yapacağım. O yüzden hazırsanız başlayalım. Sadece malzemeleri kullanmak değil, pişirme tekniği de çok önemli. Ve belki şimdi size ben pişirirken seramik tava kullanacağım. Onun hakkında da bir bilgi vermek istiyorum. Dediğim gibi pişirdiğiniz tava kullandığınız tava da çok önemli. Ben özellikle e, pişirirken seramik tava kullanmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz teflon tavaları kullanmak çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle herhangi bir çizerseniz tavayı içinde PTFE barındırdığı için direkt kanserojen bir etki var. Özellikle tava çizildikten sonra aşırı zararlı olmaya başlayabiliyor. Normalde şeyim de var. Kendi bunu valsodan geçirebilirim. Ama bunu yapmayacağım. Çünkü ben soğanların çok aşırı küçülmesini sevmiyorum. Ve eğer çok küçülürse valsoda geçirirsem eğer çok sulanıyor. Ve açıkçası bu şekilde sevmiyorum. O yüzden soğanları biraz büyük bırakmayı daha çok seviyorum. Köftenin içinde. Ben bu şekilde hoşuma gidiyor. Tabii siz eğer o şekilde arzu ediyorsanız, o şekilde hoşunuza gidiyorsa öyle de yapabilirsiniz. Bir yandan da ağlamamaya çalışıyor. Bu şekilde. Ve biraz içine tuz ve karabiber ekleyeceğim. Ben tamamen göz kararı yapıyorum bu arada. Yani çok şey yapmayı sevmem. Çok böyle ölçülü şu kadar ölçü şu kadar şey. Tamamen göz kararı koyuyorum. İçine bir tane yumurta koyacağım. Normal aslında işin içine çok yumurta gibi sevmiyorum ama yumurtanın sadece o verdiği dokuyu seviyorum. Çünkü biraz yapışkan yapıyor ve bu hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi maydanozlarını da ekleyeceğiz. Maydanozlar bu arada ve paketten bir şekilde yedi İvan'da ve direkt yıkanmış hazır. Hiçbir daha uğraşmanıza gerek yok. Evet, şimdi maydanozlarımızı ekleyelim. Bunu birkaç defa çekeceğim bıçakla. Çünkü maydanozların iyice şey olmasını istiyorum. Incelmesini istiyorum. Ki güzel bir doku köfteli içine. Böyle bu hareketi yani birkaç defa yapacağım. En sonunda göreceksiniz ne kadar inceldiğini. Ben yemek yapmayı çok seviyorum bu arada. Yani sürekli bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Bu arada zaten belki de şeyden geliyordu. Normalde kimya yerim ben. Benim söyle kimya işini takmıyorum. Farklı bir sektörde çalışıyorum. Belki onu da daha sonra anlatırım size. Kimyager olduğum için aynı zamanda bir yandan da e, yemek yapmak da belki biraz deney gibi olduğu için ondan da hoşuma gidiyor olabilir. Yemekte tabii ki yaparken bazı kurallar var ama şu önemli, sizin ağız tadınız neye uygunsa bence o da çok önemli. Size şöyle göstereyim. Yani gayet güzel, bayağı e, inceldi. Bu benim tamamen nasıl istediğimle alakalı ve ben bu şekilde hoşuma gidiyor. Şimdi artık her şeyimiz hazır. Direkt artık şimdi yoğurma kısmına geçeceğim. Şimdi geçelim yoğurma kısmına. Bütün malzemelerin iç içe geçmesi lazım. Ondan sonra iyice her şey karışacak. Dediğim gibi yani bu kıyma çok yağlı bir kıyma değil. Çok yağlı vıcık vıcık o şeyi his olmasını sevmiyorum. Ben ayrıca dediğim gibi bu tam bir kısmen anne köftesi diyebilirim. Yalancı anne köftesi diye çağırabiliriz. Çünkü anne köftesi bildiğiniz gibi aslında içine şey de giriyor. Ekmek de giriyor. Fakat ben
ekmekli olunca bana tadı biraz açıkçası yapay geliyor. Buradan annelerimizi şeyin dışında bırakıyorum ama yani ben o şekilde şey yapıyorum. Ben şimdi bunu iyice karıştırdıktan sonra yaklaşık belki bir yarım saat dinlendireceğim. İyice malzemeler karıştıktan sonra, çünkü bir yarım saat dinlenmesi köfte iyi oluyor. Dediğim gibi işte yemek yapmayı seviyorum. Belki bu da yani ileride hep yani farklı size yemekler de yapacağım. Sadece yani Türk yemeklerinden değil, burada öğrendiğim şeylerden de yapmayı düşünüyorum. İrlanda'da yaşıyoruz bu arada. Size daha farklı şeyler de göstermek istiyorum. Arada size bu tarz yemeklerde paylaşacağım. Evet, bu arada dediğim gibi artık paket açılışını yaptıktan sonra şu an DJ Osmo ile bu benim aslında çektiğim ilk videom. Köfte kısmetmiş. Aslında güzel oldu. Gayet size e, ev yapımı bir köfte yapıyorum. Aslında güzel denk geldi yani. Bu arada şu an Dublin bayağı soğuk. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün ilk defa inanılmaz bir sel oldu burada. Çoğu yer sular altında kaldı. Burada pek aslında şey yok. Nasıl söyleyeyim? Böyle yeraltı için ne bileyim suların gidebileceği sadece kanallar var. Öyle yeraltı yapılanma pek yaygın değil. Çünkü zaten hep dediğim gibi burası bir ada ülkesi ve o yüzden kanallara akıyor. Fakat dün bayağı bir anormal bir yağmur vardı. Birkaç günü devam ediyor aslında ama dün herhalde pik noktasıydı. Dün işe gittim ama gerçekten nasıl gittim bilmiyorum. Normalde ben işe bu arada scooter'la gidiyorum. Ama gidebilmek için bayağı bir zaman harcadım. Belki yani normalde 15 dakikalık yol ben 1,5 saatte falan 2 saatten önce gitmişimdir. Çünkü çoğu yol hep yağmur nedeniyle maalesef bloklanmış ve kapatılmış. O yüzden maalesef geçemedim. Gibi bir tane patates koydum ve hazır. Daha fazla koyacağız. Evet, bir yandan köftelerimizi de koymaya başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi ben köfteleri pişirirken de çok yüksek ateşte pişirmiyorum. Yavaş pişmesini istiyorum ki içi iyice pişsin. Şimdi bakalım çevirelim. Bir yandan patateslerimiz de pişiyor. Tabi onları bir kere daha şey yapacağız.
Daha şişecek patateslerimiz var. Doğal ev patateslerimiz. Sadece işte tek kötü yanı şu, zeytinyağının biraz yanma noktası düşük olduğu için duman yapabiliyor diğer yağlara nazaran. Normalde pek aslında tercih edilen bir yağ değil. Tadım test için geleceğim. Görmüş olduğunuz gibi köfte ve patateslerimiz hazır. Şimdi tadım zamanı. Bakalım. Patatesle başlayıp köfteyi sona saklamak istiyorum. Tam gayet güzel. Patatesi. Şöyle göstereyim. Bu köftem nasıl gözüküyor. Dediğim gibi soğanlar gayet diri ve büyük ve maydanozlar küçük bıraktım. Şimdi gayet güzel. Dumanı da görebilirsiniz. Aşırı lezzetli. Herhalde sadece ot olarak şu an 10-15 tane yerim. Ayakta bile 10-15 tane yerim. Umarım eşim de beğenir. Ama mükemmel gözüküyor. Hadi bir de afiyet olsun. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu izlerken zevk alırsınız. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Başka içerikler isterseniz ya da ne bileyim yemek önerilerinde bulunabilirsiniz. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zaten severek yaptığım birçok yemek var. Bunları ileride size yavaş yavaş yapacağım. Ama dediğim gibi lütfen şey yapmaktan, fikrini söylemekten çekinmeyin. Yorumlarda da buluşabiliriz. Oradan da sorularınızı açığım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.